Ya Vitas yapın, Vitas yapın. Hadi Vitas'la başlayalım bugün. Bir yıl oldu Vitas yapın. Haklı olanlar parmak kaldırsın. Evet. Evet, Vitasçılar ayağa. Vitasçılar ayağı. Sonunda Vitas yapıyoruz. Vitas analizi geliyor. Yeah! İşte bu. Peki arkadaşlar. Hakikaten çılgın da bir atmosfer varmış. Vitas biliyorsunuz Dimash Kudaibergen'in adeta kardeşi, ikizi gibi bir şey. Çünkü Dimash neyse, Dimash'ın ses genişliği neyse, Vitas da neredeyse öyle bir aralığa sahip. Çok benzer yapıda iki ses. Bir erkek sesi, bir tenor renk fakat yani ne hikmetse işte bu tenor renklerin dünyaya özel. Bunlar da dünyada böyle binlerce yok arkadaşlar. Özel seslerden biri. Neden özel ses diyoruz arkadaşlar bunlara? Çünkü ses genişlikleri 4 oktava yakın. 4,5 oktavlarda şarkı söylüyor. Tabii Dimash başka bir şeydi, onu söyleyeyim. Hakikaten başka bir şey. O bana şey geliyor, ben Vitas'la Dimash'ı izlediğim zaman Dimash sanki Vitas'ın bir update hali gibi geliyor bana. Bir tık daha. Çünkü yarışmalarda da hep onun yaptıklarının böyle bir iki ton daha üstüne deniyor Dimash. Vitas acayip bir ses. Gelin biraz dinleyelim. Farklı bir sesle tanışacaksınız. Hiç bilmeyenler, tabi bilenler için bir şey olacak. Özel bir ses. Bakalım Vitas'ın hangi performansını göndermişler bana. Если дождь за окном не кончает. Gözüm çay. Tam bir tenor renk. Ama biraz daha farklı. Tripleri falan, havaları bayağı farklı yani. Onu söyleyeyim hani. Böyle Dimash daha böyle hani şeydir ya, daha dramatiktir. Daha durur falan böyle. Bir acılar. Vitas'ta da tam tersi bir şey var. Selam, ne haber gençler? Keyiflisiniz, ben buradayım. Hani böyle bir trip var. Devamlı Vitas'ta bu var. Если что не получается, если счастье за тучами спрятал. Beijing 2007'de kaydedilmiş bu. Beijing galiba Çin'deydi değil mi? Yanlış biliyor olabilirim. Если даже душа поцарапала. Bu tiz bölgeleri, yani kafa bölgelerini 3. oktav var. Naba bir oktav daha direkt solden gelebiliyor falan böyle mesela. Direkt G5 yapabiliyor. Yani bunu işte algılamak biraz zor. Farklı. Çünkü ses telleri biraz daha normal insancıklardan daha farklı bunların. Daha uzun arkadaşlar. Yani şimdi bunu teknikle açıklayamıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki buna işte ne bileyim kafa sesi kullanıyor, kafa sesini güçlendiriyor, daha kuvvetli kullanıyor. Ya bir sürü anlam verebilirsiniz ama benim Dimash'ta gördüğüm artık o şey değil yani. Basit efendim işte kafa sesi fakat daha kuvvetli bir kafa sesi modunda değil bunlar. Çok daha güçlü ve net. Yani bunlar artık tam sese dönüşmüşler. Şimdi Vitas'ın burada yaptığı şey de bence sadece bir kafa sesi olamayacak kadar kuvvetli. Bunlar falsetto. Tripler zaten sırf trip. Biraz sonlarına gideceğim. Şimdi o numaraları çünkü Vitas'ın normal şarkı söylemesi gördüğünüz gibi son derece normal doğal bir tonunda. Kolay bir şey. Ya bu nedir ya? Varmış tepeler. Bakalım şuralara. Do. Bu 3. oktavın üstü arkadaşlar. Kendi en kalın sesinden bakarsanız 3 oktav yukarıda.
numaraları fark ediyorsunuz değil mi? Yani Vitas yani Dimaş'tan daha önce bunları yapmış. Bunu da bilmek lazım yani. Aynı dönemin şarkıcıları değiller. Vitas ondan önce var Rusya'da. Bu numaraların birçoğu da gördüğünüz gibi Dimash Kudaibergen bundan dinlemiş açıkçası. Veya o ikisi birbirinden etkilenmiş. Artık ne denen bilmiyorum. 2007'de bu varsa yani Dimash da 2017'den sonra karşımıza çıktıysa 2016'dan sonra Vitas abisi sayılır. İnsanüstü sesler. Normal kabul etmiyoruz arkadaşlar bunları. Yani doğal bir ses olarak kabul etmiyoruz. Bir de Opera 2'yi söylüyor. Opera 2 biliyorsunuz Dimash'ın dünyada en meşhur eden parça. Bakın Vitas 2009'da nasıl söylemiş onu. Yani bu Opera 2 isimli parça Dimash'ın hani Vitas'ın repertuarından alarak yorumladığı bir parça. Çok benzer zaten aranjeler var. Fakat Dimash bunda arada son bölümlerde bir iki ton daha fazla çıkabildiğini gösteriyordu bize. Aynı müzik. Gene yani bir kıyaslama şeklinde gitmek istemiyorum ama kaçınılmaz olarak bu parçaları herkes söyleyemediği için kaçınılmaz olarak kıyaslamak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar ses renkleri arasında çok fark var gördüğünüz gibi. Yani Dimash bunlara başlarken daha koyu bir rengi var. Vitas başlarken daha tiz, daha pes rezonansları zayıf, daha tenoral bir karakter. Biliyorsunuz, evet. Bir de pes dediği ses yani normal bir ses değil ha. Bayağı tiz aslında. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Devam ediyor bir tur daha. Neyse geçelim. Ne o numara? Do diye başlıyor. Ancak do. O ses benden çıkma olasılığı yok. Daha üst oktavını yapıyor yani. Normal gelen bir tenorun hani bir tenor rengi geliyorsa farz edin bunun oktavında. Bu ses onun bir oktav üstünde yani. Gerçekten orijinal. Asıl bana en çok orijinal gelen şeyin ne olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi böyle seslerin olması bir şey değiştirmiyor. Yani 4-4,5 oktavlık 5,5 ses olur da bunu ne söyleyecek bunlar? 4 oktavlı hangi şarkıyı söyleyecek yani? Eller ayırsa bile, eller ayırsa bir zevki yok. 5 oktav çıkıp inmenin bir keyfi yok. Biz bundan haz almayız. Bu kişiler için çoğunlukla ya yeni aranjmanlar yapılıyor ya da yeni besteler yapılıyor. Ve biz ancak bu sesleri böyle dinleyip beğenebiliyoruz. Yani işte Ima Sumak için de aynısı geçerli. Ona uygun yeni besteler yapılıyor. Ya da doğaçlama yapacaklar veya Rachel Ferrell gibi. Ki biraz sonra bakarız Rachel Ferrell'a. Hakikaten yani akıl almaz. Bence bu yüzyılın en büyük kadın sesi. Yani yaşadığımız yüzyılın en büyük kadın sesidir bence Rachel Ferrell. Böyle dev aralıklar için bir de kendine beste yapar mı bir insan? Yani şimdi Vitas'la Dimash genellikle hani şarkıcı, yorumcular bunlar. Ama besteci derseniz yani bir Rachel Ferrell gerçeğine geçemezsiniz ya. Yani kendi 4,5 oktavlık sesine beste yapmak anca işte çok büyük dedim ya. Özellikle zaten erkek besteci çok çıkıyor biliyorsunuz. Dünyanın geçmişine de bir bakın. Klasik müzik bestecilerinden tutun yani hep genelde erkek üzerinden giden şeyler. Fakat dediğim gibi Rachel Ferrell bunda zirvedir. Yani bir kadın olarak bu kadar uçuk bir ses aralığıyla böyle şarkılar söylemek çok benzer. Şimdi finaline gidelim. Dimash'la çok benzer olduğunu göreceksiniz zaten. Şişe. İşte.
Do diyez yarım ton çıktı. Şimdi yok. Normal bir insanın çıkacağı ses değil bunlar arkadaşlar. Normal bir insanın verebileceği sesler değiller. Soprano tonları çünkü yaptıkları. Bir ton daha çıkıyor. Yok, çıkmıyormuş. O diyeze çıkıp bırakıyormuş. Dimash biliyorsunuz çok daha fazlasını deneyip başarıyor. Ama nasıl şimdi? İşte garip olan şu. Yani biz bu tarz sesleri çok benzeriyle tanıdık. Yani Dimash'la tanıdık önce. Sonrasında Vitas'ı tanıdığımız zaman her şey ne kadar normalmiş gibi geliyor ki normal değil. İkisi de gerçekten hani nadir bulunmaz bunlar. Yani Türkiye'de Cem Adrian'ın böyle bir ses rengine sahip olduğunu hep söylüyorum. Hani kendiyle konuştuğumda da aynı şeyleri bana ifade etti zaten. Fakat hani onun gittiği yolla bunların gittiği yol bambaşka olmuş. Dimash'la Vitas. Ama işte büyük sorun şurada. Yani Vitas şimdi bu sesi nerede kullanacak? Anca bu parçayı söyleyip duracak. 2-3 tane daha böyle parça. Ne söyleyecek yani? Şimdi mesela biraz sonra bakacağız. Atıyorum bakın Pink diye bir şarkıcı var. Mis gibi şarkıları var kadının. Ne yapıyor bak. Çok güzel bir şarkı dinliyorsunuz. Yani şarkı formatlı bir şey diyorsunuz. Öbür türlü sürekli bir şey gibi hani sadece bir ses gösterisi kalıyor. Hani şarkı olarak bir türlü nitelendirmiyoruz. Neyse tamam hadi. Cak bırakalım size bakalım.